Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerçekten hepimizi ilgilendiren konulardan bir tanesini konuşacağız konuğumuzla. Buyurun. Evet, dermatoloji uzmanı Bircan Şentürk'le beraberiz. Bircan hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar tekrar. Hepimizi ilgilendiren konular dedim ama en başta beni ilgilendiren konular. Hemen başlamak istiyorum, kusura bakmazsanız. Ben hayatımda ilk kez bu sene lekelendim. Yani alnımda mesela bana aslında uyarısı geldi. Böyle alnımın ortasında hafif böyle bir kızarma yaşadım. Benim normalde hiç öyle güneşle çok barışık bir hayatım var zannediyordum. Hani yıllardır da böyle hani koruma sürmeden, hani bunların birikimi diyeceksiniz büyük bir ihtimalle ama kusura bakmayın. Evet. Yıllardır da böyle korumasız falan hani böyle unuturum daha Ne doğrusu. zamandır korumasız? Kendimi bildiğim hocam öyle söyleyeyim yani rezillik boyutunda o kadar bilinçsizce. Aslında bilerek ama şöyle bir şey oluyor. İnsan tabii ki kendinde yaşamayınca böyle bir cesaret geliyor insana ister istemez. Bu sene yaz güneşi de değil üstüne üstlük bir de bahar güneşiyle birlikte alnımda bir lekelenme oldu falan derken zaten koyulaştı. Yaz güneşini de yiyince ama hayatımda ilk kez beni bu kadar böyle üzdü çünkü öyle söyleyeyim en azından. Çok dikkat etmeye başladım tabii ki alından sonra sürdüm ama çok geç kalmışım. Yanağımda bir tane lekem var artık benim de. Hayırlı olsun. Artık kullanmaya Vatana, başladık millete. herhalde. Evet şu an artık Düzenli bir evimin şekilde. girişinde, çıkışında, arabamda her yerde böyle 30'lar, 50'ler, 20'ler korumalarım var. Tipik aslında bu anlattığınız şey, hastalar da bu şekilde tariflerler. Yani çok uzun süre kümülatif bir ultraviyole maruziyetine Evet. bağlı. Hasta bir gün der ki işte hiçbir şey yoktu ama bu sene birden lekelerim ortaya çıktı. Uzun süre korunmayınca maalesef bu şekilde Ben lekelenmeler yaptım oluyor. siz yapmayın gibi bir şey oluyor yani gerçekten. Evet, evet. Peki şöyle bir şey sorayım size. Bunları ciddiye almak lazım mı? Yani böyle mesela şimdi ben hani çok böyle kendimle çok dalga geçiyorum Allah'tan. Başka geçmesem zaten herhalde yaşayamazdım. Böyle yaşım da ilerlediği için işte lekelerimin olması için doğru bir zamandayım herhalde diye düşünüyorum. Olan olmuş artık, Bunları yapacak bir şey yok. kabullenmek. Evet artık yani lekeler, evet kabule geçtim. Kabullenmek lazım. Çünkü şöyle bir şey, çünkü ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi ben bunu yani bir tane yanağımda şimdi göstermek gibi olmasın, çoğalır diye korkuyorum tamamen böyle koca karı Yürer mi? bilinciyle tabii. Dişisi mi lekenin, erkeği mi? Ellemiyorum ki çoğalmasın diye. İşi şakası o. Şöyle şimdi yani yaz geldiği için artık yapabileceğim bir şey yok. Yani güneşten kaçmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü şöyle bir şey. Evden çıkıp arabaya giderken bile bazen arabanın içindeyken, ışıkta beklerken bile güneşe maruz kalıyorum. İlla denizde yani bikiniyle güneşlenirken falan bir şey Aynen yaşamama öyle. gerek yok Aynen yani öyle. sonuçta. O yüzden de şimdi yaz sonuna kadar beklemek zorundayım galiba. Bu doğru. Tedaviler için aynen. söylüyorsunuz. Acaba ne kadar doğru? Ne işte soruyorum. Böyle soruyorum. Hadi. Al sana soru Bircan. Buyur. Tamamdır. Şimdi önce şeyi sormuştunuz, bunu dikkate almalı mıyım, kabullenmeli miyim? Tabii ki dikkate almalıyız. Çünkü lekeler derinleştikçe ve ilerledikçe tedavileri çok daha zor bir duruma geliyor. Yeni başlamış bir lekeyi tedavi etmek bizim için her zaman çok daha kolay. Ve gitgide derinleşebiliyor. Dolayısıyla bir an önce tedaviye başlamakta fayda var. Yine az önce söylediğiniz gibi mutlaka güneş koruyucu kremler, özellikle en az işte 30 faktör olmak üzere güneş koruyucu kremi yaz kış mutlaka düzenli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu tedavinin zaten ana basamağını oluşturuyor. Tedavi öncesi ve sonrası. Tabii yaz dönemlerinde lazerlerle ilgili şöyle farklı görüşler var diyelim ya da farklı bakış açıları var. Ama hani kabaca yaz dönemi biraz daha riskli dönem dediğimiz bir dönem. Hani güneşten korunma açısından, ultraviyolenin gücü açısından. O yüzden eğer hastaya biz şu şekilde yaklaşıyoruz. Eğer çok iyi bir koruma sağlayacaksa, gerçekten güneşten korunacaksa bu tedavileri öneriyoruz. Ama hasta koruyamayacaksa ya da yakın dönemde bir yoğun bir güneş maruziyeti olacaksa zaten tabii ki onu ara vermekte ve daha sonbahar dönemini ertelemekte fayda var. Peki Eylül'e kadar bekledik. Şu an bir şey yapmıyoruz. Yalnızca Evet. güneş koruyucu sürüyoruz Eylül'e kadar. Eylül'de kalktık sana geldik. Bize ne yaparsın? Şimdi tabii burada özellikle önce lekeyi tanımak önemli, nedenini tanımak önemli. Bir lekenin birçok sebebi var. Mutlaka hastayı biz işte kullandığı ilaçlar açısından sorguluyoruz. İşte doğum kontrol hapı kullanıyor muyuz ya da bazı ilaçlar ve antibiyotikler lekeyi tetikleyebiliyor. Yine gebelik döneminde lekelenmeler çok sık karşımıza çıkıyor. Gibi birçok lekenin sebebi var. Çünkü lekenin nedenini tanımak bu açıdan önemli. Çünkü doğru tedaviyi daha düzgün bir şekilde seçebiliyoruz. Bir de lekeler yüzeysel ve derin olarak ikiye ayrılıyor. Yine hastaya bakıyoruz, eğer bir cilt analiz cihazımız var, Wood lambası dediğimiz. Bu cihaza özellikle işte lekenin derin mi yüzeysel mi olduğuna karar verip
Buna göre bir tedavi protokolleri belirliyoruz. Yine aynı şekilde lekede eğer kılcal damar komponenti dediğimiz, yani kılcal damar genişlemeleri de eşlik ediyorsa yine buna yönelik bir lazer uygulamaları yine mutlaka kombine etmek gerekiyor. Dolayısıyla en başlangıçta lekenin derin mi, yüzeysel mi olduğunu, neye bağlı olduğunu, eşlik eden komponentleri var mı, buna bir bakmak, değerlendirmek gerekiyor. Bu baktığımız Wood lambası şey değil mi? Mor ışık. Evet, mor mor ışıkla, ışık. büyüteçle lekenin derinliğini. Evet. Lekemiz yüzeysel, daha yeni oldu, hafif, Güzel. epidermiste Bu yüzeysel da bir bizim leke ve için Eylül'de zaten geldik. çok önemli, yani hani de başarıyı çok etkileyen bir şey. Şimdi tabii şöyle, leke tedavisinde birçok tedavi var geçmişten günümüze uyguladığımız. İşte neler var? Leke açıcı ürünler var, enzimatik peeling, kimyasal peeling, işte pezoterapi, PRP gibi cilde onarıcı tedaviler, bir de lazer tedavileri var. Lazer tedavilerinde de birçok teknoloji var geçmişten günümüze gelen. İşte bunlar Q-switch, Nd:YAG, IPL, pastay lazer gibi, fraksiyonel lazer gibi. Bir de son dönemde özellikle ön plana çıkan bir lazerimiz var. Akıllı lazer olarak da adlandırdığımız, işte Tilium lazer olarak da bilinen bir lazer. Bu lazerin avantajı cilde karşı çok daha hassas ama sonuçları çok daha etkili bu lazerin. O yüzden daha ön plana çıktı aslında son dönemde. Ne yapıyor bu akıllı lazer? Aslında ciltteki sağlıklı hücreleri koruyarak daha hatalı pigment hücrelerinin, hasarlı dokuyu hedefleyen bir lazer. Akıllı lazer. Yani leke oluşturan melanini tamamen ortadan kaldırıyor. Diğer tedavi yöntemleri baskılarken bu melanin üzerine mi direkt etkili yoksa daha başka bir şey mi? Buradaki derinin üst ve orta tabakasındaki arasındaki bileşke var. Dermoepidermal bileşke diyoruz. Buradaki leke hücrelerini yok edici bir mekanizması var aslında. 1927 nanometre dalga boyunda ve fraksiyonel atışlı bir lazer. Fraksiyonel atışı sayesinde zaten daha kolay bir iyileşme periyodu var. Bunun dışında bu Tilium akıllı lazerin diğer lazerlere göre aslında birçok avantajı var. Şimdi bunlardan bir tanesi şu, lazer sonrası, lazer tedavileri sonrası postinflamatuar hiperpigmentasyon dediğimiz, yani lekede artış ya da yine leke oluşum gibi riskler daha sık karşımıza çıkmaktayken akıllı lazerde bu yan etki riski çok daha az. Bu da bizim için çok önemli bir avantaj oluşturuyor. Bunun dışında yine bir diğer avantajı, biz diğer tedavilerde leke tedavisini yaptıktan bir süre sonra lekenin yaklaşık %60-70 oranında geri döndüğünü maalesef görmekteydik. Ama bu akıllı lazerle bu oran çok daha düşük oranlara düştü. %30'lar diyebiliriz. Bu da bizim için çok değerli. Tabii burada özellikle az önce bahsetmiştik, işte siz geldiğiniz diyelim ki yüzeysel bir lekemiz var, yeni bir lekemiz var. Akıllı lazerle biz bunu tek seansta en azından hastaya şunu söyleyebiliyoruz. Ortalama %70-80 oranında bir başarı elde edebiliyoruz. Yine akıllı lazerin diğer lazerlerden önemli bir farkı. Çünkü biz bu oranları diğer lazerlere göre diğer lazerlerde 4-6 seansta elde ederken akıllı lazerde tek seansta elde etmiş oluyoruz. Bu da çok değerli. Tabii derin lekede işimiz biraz daha zor. Şimdi ben derin leke diyorsunuz, böyle erken falan diyorsunuz ya bana. Şimdi bana öyle gelmiyor. Şimdi ben yazın başında daha henüz şey yaptık ya, şu an Mayıs-Haziran diyelim. Mayıs sonunda eğer ben lekemin sahibi olacağım. Haziran, Temmuz, Ağustos. Eylül'de ben size geldiğimde bu derinleşir mi? Nasıl bir şeyden bahsediyorsunuz? Onu çok böyle anlayamadım. Hani dedik ya, yani şu an erken aşamasında ama ben koskoca bir yaz geçireceğim o leke ile. Derinleşir mi? Yoksa cinsi mi o? Başındayken cinsi buydu. O cinsiyle ilgili değil, o lekenin Yok. derinliği ne kadar güneş ışığına maruz kaldığınla Hocam, ilgili. 3 ay ben deniz... Ama bu saatten sonra koruyucu sür. Ha, tamam. Koruyucu sürersen derinleşmez. Eylül'de de zaten yüzeysel olanları biz döveriz. Ha, tamam peki. Peki şöyle bir şey daha var. Bu da aynı şey mi? Bu arada vücutta benlenme de oluyor mesela. Benlenme nasıl? Benler doğru mu? ortaya Ben sayısında artış oluyor. Evet, aynen öyle. Ben ilk zamanlarda böyle hoşuma gidiyordu. Ben çünkü şey derler, vücudunda bir yerde ben varsa orası güzel bir yerdir. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Neyse böyle mesela sadece kolumda ve ayağımın altında benim varken şu an mesela böyle göğüs, mesela o da hoşuma giderdi. Mesela göğüs kafesinde, göğüs bölgesinde böyle benleri olan kadınlar da hoşuma giderdi ama şu an mesela tadı kaçmaya başladı. Yani hem tabii ki tahmin ediyorsunuz ki yine güneşten kaynaklı olarak bu bölgede benler var. Şimdi benler aşağı doğru hafif inmeye başladı. Şimdi mesela
Karın bölgemde de böyle bu yaz güneşlenirken birkaç tane gördüm. Bacaklarımın üzerinde gördüm. Mesela Bu beyaz... acaba ben mi yine güneş lekesi ya da bazı lekelerle de karışabiliyor. Belki o da olabilir ama Ben onu nasıl benden daha anlayacağım? sıklıkla... Karakteri ben bana sorarsanız. Tamam. Peki bu kim diye Onu da- sorarsanız onu bilmiyorum. Ama mesela yani böyle ben onu nasıl, siz onu bilebilirsiniz. Tabii. mesela. Yani biz onu hem klinik olarak muayene edip hem de tabii onlar daha sıklıkla ben gibi Bunlar duruyor ben. gerçekten. Onlar daha çok genetik, yani vücudumuzda zaman içerisinde yeni benler ortaya çıkabilir. Yani bunu önleyecek herhangi bir şey yok aslında. Tamamen genetik bir durum. Tabii biz benlerde hani herhangi bir dönüşüm riski var ise var olan benlerde işte herhangi bir renk değişikliği, kaşıntı, hızlı büyüme gibi birçok farklı değişimler varsa bu açıdan çok takip ediyoruz. Genel bir ben taraması yaptırabilirsiniz belki. Peki yani mesela sizin söylediğiniz gibi eğer leke ise, şimdi şöyle bir şey, rengi daha koyu olduğu için yani lekeden daha koyu olduğu için ben zaten ben diye isimlendiriyorum onu. Eğer ben değil de leke ise, koyu renkli bir leke ise o zaman o da derin leke. Hayır. Yok, işte Onlar derin daha leke sıklıkla değil. yüzeysel oluyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim aslında biraz daha net oturması için. Mesela işte lekeleri 3 ana başlıkta ayırabiliriz. İşte çiller, yaşlılık lekeleri ve melazma. Şimdi çiller daha yüzeysel, sizin tarif ettiğiniz gibi, ya daha böyle sınırları belirgin, açık koyu kahverengi, böyle noktasal lekeler. Bunlar yüzeysel leke dediğimiz, yani derinin en üst katmanı epidermiste oluşan lekelerdir. Bir de yaşlılık lekeleri, işte 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan, işte yüzde, el sırtında, omuzda, sırtta böyle yine böyle çok sınırları belirgin kahverengi lekeler var. Bunlar da daha yüzeysel. Bunlardaki zaten tedaviye başarı oranlarımız daha yüksek. Bir de melazma dediğimiz grup var. İşte bu hamilelik maskesi, hamilelik lekeleri de olarak ortaya çıkan, işte alında, yine yanaklarda, Evet, dudak üstünde. Evet. Daha burada mı sınırları belirgin olmayan böyle kahverengi yamalar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu daha kronik bir sorun. Daha bizim için tedavisi daha zor bir konu melazma. Ama hepsinin çözümü bizde var diyorsunuz anladığım kadarıyla, öyle hissettim ben. Şimdi lekede tek ve mükemmel bir yöntem yok. Ama burada hani en iyi teknoloji şu an için ön plana çıkan teknoloji, evet, akıllı lazer dediğimiz lazer, Telium lazer. Çok daha az önce bahsettiğim özellikleriyle bize çok önemli avantajları mevcut tedavi açısından. Ama biz tabii az önce de söyledim, hani lekede işte damarsal komponent var mı, başka şeyler etkiliyor mu, ya da işte cildi onarmak için yaptığımız tedaviler var, mezoterapi, GRP gibi, bunları da kombinlemek gerekiyor. İşte leke açıcı ürünleri bazen kombinlemek gerekiyor. Dolayısıyla çok kişiye de özel bir tarafı var ve hani şu anda akıllı lazer bu anlamda ön planda. Peki leke dışında böyle ipeksi bir cilt oluşturmak için, hani Evet. bebek cildi yapmak için de kullanılan lazer galiba yine akıllı lazer, değil mi? Evet. Yani Çünkü cildiniz pürüz pürüz hepimizin veya hafif dalgalı. zamanla içsel ve dışsal faktörlere bağlı cildimizde bir matlaşma, parlaklıkta azalma oluyor. İşte küçük de olsa lekeler başlıyor. Bu anlamıyla daha canlı, daha parlak, daha aydınlık bir cilt için akıllı lazeri zaten birçok kişi, hemen hemen herkese öneriyoruz hatta. Tabii burada protokoller ve dozlar değişiyor aslında. Yani lekede farklı dozlar kullanıyoruz. İşte ince kırışıklıklar için yine kullandığımız anti-aging uygulamalarımız var yine akıllı lazerde. İşte sivilce izleri, ameliyat izlerinde yine çok etkili sonuçlar alıyoruz. İşte gözenek sıklaştırmak için yine kullandığımız bir yöntem. Aslında birçok böyle farklı indikasyonlarda kullanabiliyoruz. Leke olsun, bebek cildi olsun, birçok rahatsızlığımızda akıllı lazer diyorsunuz kısacası. Ama lekeyi de yine mutlaka bir uzman olarak yakından görmem lazım. Tabii, o mor ışıkla değerlendirmek diyoruz. gerekiyor mutlaka. Peki, ayağınıza sağlık o zaman. teşekkür ederiz, Çok sağ olun. teşekkür Çok ederiz. teşekkür ederiz. Çok keyifliydi değil mi? Aynen. Lekenin gideceğini öğrenmek. Aynen. Bu kadar güzel bir hanımdan duymak çok çok daha güven verici oldu açıkçası. Ben kendi Ben de adıma sizden söyleyeyim. bunu Sağ olun, duymak çok teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Evet efendim, bakalım sırada ne var? Leke konusunu hallettik. Bebek gibi de cildimiz oldu. Bakalım sırada ne geliyor?